1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin'le felsefe yapacağım. Bitti demediniz mi lan diye nihayetini dört gözle bekleyen, uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle karşılaşıyor olmanın hayretiyle gözlerini belertenlere nispet yepyeni bir bölümle karşınızda. Epeyce zamandır kendimce felsefi bir zemine taşımakta başarısız olduğum gündelik sorunlarımla boğuşuyor. Haftada yalnızca bir gün, öyle 1A 2A değil, gündüzden başlayıp zil zurna olup kendimi rezil kepaze edesine, ertesi günkü göt ağrımı yok yok düşmüşümdür diye geçiştirme çabalarıyla dolanıyordum ortalıkta. Ne konuşacak laf bulabildik ne de konuk ayarlayabildik. Bekleyen de pek yoktur ama varsa da insanlık halidir, olur diye geçe. Umarım yeniden istikrarı tuttururuz. Bugün istikrar, disiplin vesaire demişken tam yerine denk düşen, istikrarlı bir biçimde cümle meseleyi irdeleyip, analiz edip, tasnif edip önümüze koyarak Batı dünyasına en nihayetinde dünyayı sikerteceği paradigmayı da sunan Aristoteles'e ansızın öfkelenmemle gelişen bir düşünce dünyasına dalacak, pezevenge söve saya rahatlarken belki sizlere de bir parça bilgi kırıntısı sunmuş olacağım diye düşünüyorum efendim. Şimdi diyeceksiniz ki, ne garezim var gül gibi bilginler bilgini herife, ne oldu? Ya çok atarlı giderli olduğu için doğadan sanata, fizikten metafiziğe, şuna buna her alana el attığı ve hepsinde bir nevi temel referans noktası olduğu için piçi kıskanır pek hazzetmezdim zaten. Şu muhabbetimiz sürüp gitsin diye düşünürken Parmenides'ten metafiziğe, metafizikten bunun metafizik diye kitabına sürüklenip durdum ve Tuğla gibi kitabın ilk bölümlerini okuyup dururken buna hınçlanıp bir sövüp saymak geldi içimden. İçimden bir ses diyor ki, çünkü bu felsefe, sanat, hayat neyse bunun içindeki o büyülü ve lezzetli özü emip götürenlerin başında bu şerefsiz geliyor olabilir. Öğrencilerine dersleri çıngan değneği gibi gezinerek verdiği söylenen bu herifçioğluyla ilk esaslı tanışıklığımın aslında lise felsefe grubu derslerini falan saymazsak yazarlık heveslisi bir enayi olarak böyle enayilerin bir gün mutlaka yollarının kesişeceği Poetika'yı okumakla gerçekleştiğini söyleyebilirim. Tabii karşımızda koskoca antik Yunan var. Devasa bir batı düşünce geleneği. Dünyayı domine eden bir paradigma falan. Bir de kendi arabesk ezikliğimizle bir araya gelince insan Poetika'yı okuyorum oğlum falan diye bir havalara giriyor. Adam 1000 yıl önce bir kitap yazmış, dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarının yaptığına baksan hala bunun söylediklerini takip ediyorlar gibi gelir diye düşünüp hayranlık duymamak tabii elde değil. Ama bir taraftan da şimdi düşündüğümde yaptığının o kadar da masum olmadığını fark ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi özetle Poetika'da ne yapıyor adam? Bildiğimiz kadarıyla bugüne değin bir tür hikaye anlatıcılığı formu diyebileceğimiz tragedyalara ilişkin bir analiz yapıyor ve iyi kabul edilen tragedyaların hangi öğelere sahip olduğunu, nasıl kurgulanacağını vesaire bunlar hakkında neredeyse bir el kitabı, bir kılavuz tadında bir metin ortaya çıkarıyor. Şimdi ne var lan bunda, ne güzel lan işte diyebilirsiniz. Bir yöntem öneriyor, işe dünyevi ve teknik bir boyut kazandırıyor. Bu işi yapmak isteyenlere iyi bir referans noktası bırakıyor belki ama işin büyüsünü de kaçırıyor. Kendimi o devirde bir tragedi yazarı olarak düşünüyorum. Belki kendimde başka bir cevher var sanıyorum. Şarapları içip içip esiriyorum. Yan komşunun çıtır kızını düşünüp en iyi tragediyi ben yazıp yiyeceğim ulan bunu falan gibi hayaller kuruyorum. Bir bakıyorum ki Aristo diye bir pezevenk çıkmış. İyi bir tragedyada bunlar olur diye sanki hem öğretmenlik taslıyor hem de spoiler veriyor bir nevi şerefsiz. İnsanın canı sıkılmaz mı? Oportunist bir orospu çocuğunun teki değilse, ulan ben şimdi bu herifin dediklerine göre yazsam, cevherin bende olduğuna dair inancım sarsılmaz mı diye kendinden şüpheye düşmez mi? Bir de var olan metinler üzerinden yaptığı analizde hikaye anlatıcılığının doğası gereği öyle kaçması zor olan şeylerden bahsetmiş ki
Bugün yazdığım bir senaryoyla Oscar alsan, Aristo çıkıp karşına hep benim poetika dese, hastir git lan oradan diyemezsin. Birader okumadım desen kimseyi inandıramazsın. Neyse ki Tırrey'in poetikasının komedya ile alakalı olan ikinci cildi kaybolmuş da neye gülüp neye gülmeyeceğimize bu dal yarrağı sormadan karar verebiliyoruz. Neyse, mesele sadece sanat değil, hepsini tafsilatıyla bilmiyorum tabii ama bu güzel güzel, sade sade anlatan metinlerinde ta antik çağda ilkel de olsa bir artı değer tanımından bahseden, hatta ta o zamandan peki işleri robotlar yapmaya başlarsa ne olacak yollu, lise sosyalisti sorunsallarına değinerek emek değer teorisine de girişen bu abimiz, kalorifer peteğinin nasıl temizleneceğinden kuru biber dolmasının nasıl güzel yapılacağına kadar her konuda bilgi sahibi olan tüm hergeleler gibi hem insanda bir hayranlık uyandırıyor hem de öfke. Misal, bunun metafizik kitabının o ilk bölümlerini okurken tüm bunları aklıma getirip sinire kesmeme neden olanlardan biri de şuydu. Bu herif kitabında meseleye giriş yaparken, gerçi notları sonradan dizilmiş de neyse, presokratik filozoflardan da bir nevi literatür taraması minvalinde bahsediyor. Şimdi bu Sokrat öncesi filozoflar denince benim aklımda böyle Alevi dedesi gibi, tarikat şeyhi gibi adamlar canlanıyor ve felsefede, bilimde, sanatta, dinde iç içe geçmiş. Sonradan gelenlere kendi meşreplerince dolduracakları pek çok boşluk bırakan, böyle kendi içinde ele avuca sığmaz, delişmen düşünce sıçramalarını ona olanak tanıyan figürler olduklarını hissettiriyor. Ama bu dallama ne yapmış? Tıpkı sanatın başına taklidi yani mimesisi yerleştirdiği gibi onları da felsefenin başına yerleştirerek niyetinden bağımsız olarak bir çizgisel tarih anlatısı oluşturmuş ve artık bu tarihin içinde de Sokrat gibi çarşı pazar dolaşıp ona buna laf atarken dayı yettin artık denilip avu boca ettirilen bir tipe yer bırakmamış. Modern çağda hepsi birbirinden keskin çizgilerle ayrılıp disiplinleşecek. Hatta kendileri de içlerinde bölük bölük bölünüp en sonunda bizim Anadolu kasaba üniversitelerindeki kürsü sahiplerine varacak tarzda akademi memurlarının ortaya çıkışına gidecek yolun ilk taşlarını döşemiş lan bu herif. Oğlum ite kaka, götünüz çıka çıka yazdığınız tezlerinizin literatür taraması, amaç, sınırlılıklar vesaire gibi başlıklardan oluşan klasik planı bile bu adamın metafizik kitabının diziliminden kaynağını almış. Şimdi biz buna sövmeyelim de kime sövelim amına koyayım? Herakleitos, Parmenides falan gibi adamları diyaloglarına yerleştirip tartıştırarak kendi fikrini ortaya koyan Platon'da da bir çakallık var tabi ama o kurmacı olduğunu itiraf eden bir tarzda yapıyor bunu ve aslında bir üslup şıklığı yakalıyor. Kendini de bu yarı tanrı gibi görünen figürlerin yanına yerleştirmiş gibi olarak mahallenin sevimli zırtlanı gibi kabul edilebilecek bir poza giriyor. Evliyalık, bilim adamlığı, büyücülük, şairlik, şu bu hepsi kendine has bir dinamik yaratarak iç içe yaşanılırken modern dünyada her birinin 40 dala ayrılması, sikin hastalığına başkasının, gönlün hastalığına başkasının bakmasının önü açılırken ve dahi Aristo'yu ve silsilesini mezarında takla attıracak biçimde Netanyahu Hacı Yatmaz'ı yumruklayıp nakavt eden çok bilimli insanların ülkemiz gibi yerlerde türemesiyle sonuçlanacak biçimde tarihin tekerleği dönerken, niyeti ne olursa olsun bu gelişmelerin ta en başında durduğunu düşündüğüm Zat-ı Muhterem'e karşı dişlerimi sıkmaktan başka ne yapabilirim? Hadi kuşu, böceği, taksonomiyi falan bir tarafa koyuyorum. Yazarlık okulu, yazarlık kursu falan gibi soytarılıkların bile başında Aristo Efendi vardır. Her şeyin metotlaştırılması onunla başlamıştır bir nevi çünkü. İlk mektepte zorunlu aldırılan blok flüt metodunun sayfasını açmayıp tüy tüy düdük gibi öttürerek kafa siken bebeler, Recep İvedik gibi burnuna dayadığı flütle Süper Baba jenerik müziğini çalan veletler var ya, ta antik Yunan'dan günümüze uzanan bir hesaplaşmanın tarafıdırlar aslında yani. Bir de polimat diyorlar ya bu adama, iyice illet olmamak elde değil.
Efendim doğa bilimlerinden felsefeye, felsefeden sanata, ekonomiden politikaya pek çok alanla ilgilenmiş. Ulan zaten buna kadar herkes her şeyle ilgilenirmiş. Efendim bunlar her şey değil, bakın bu ekonomidir, buna botanik derler, bu da biyolojidir falan filan denmesinin önünü bu adam açmış. Oh ne âlâ memleket AMK. O zamanlar disiplinler yoktu diye şimdi olsa herbokolog diye taşak geçirecek adam polimat olup çıkıyor. İyi yere dükkan açmış vallahi. Bakın ne demiş Aspam. Matematik bilimlerinin güzel veya iyi hakkında hiçbir şey söylemediğini iddia edenler yanılıyorlar. Çünkü bu bilimler onlar hakkında çok şey söylüyor ve kanıtlıyor. Eğer bunlardan açıkça bahsetmiyorlarsa, ancak sonuçları veya tanımları olan nitelikleri kanıtlıyorlarsa, bize onlar hakkında hiçbir şey söylemedikleri doğru değildir. Güzelliğin başlıca biçimleri, matematik bilimlerinin özel bir derecede gösterdiği düzen, simetri ve kesinliktir. Al, noktasına virgülüne dokunmadan bilmem kaç bin yılla damlara düşen Adnan Oktar namı diğer Harun Yahya Efendi'nin yaratılış atlasına koy. Neyse ya, iyice abarttık. Bu kadarını benim de midem kaldırmadı. Bu sonuncu için özür dilerim Aristo Baba. Sen de ermiş evliya gibi bir şeysindir de neme lazım gazabını üstümüze salma. Bugün kime sövsem diye düşünürken Aristo'ya denk gelecek tinette biri olduğum için gurur duymuyorum. Ama böyle çoğunluğun gözüne girmiş, polimat, molimat, adı felsefe tarihinde yazıyor diye yığınların iyi bilirdik bellediği adamların varlığı beni bir gıcıklandırıyor. Gerçi felsefe tarihinde Aristo'ya gıcık olan çoktur kesin. Efendi gibi metoduyla yapmışlardır eleştirilerini. Misal Heidegger amca teferruatını bilmiyorum ama bayağı takıkmış Aristo'ya. Haklı. Gideceksem sapına kadar giderim ben bu işin demiştir. Tabii Nietzsche'den hiç bahsetmiyorum bile. Adamın canım artiz Yunan'ını yıkmışlar. Haydi bakalım. Yavaş yavaş öğrenin bunları arkadaşlar. Aristo'da iyidir, Platon'da, bir adı da Eflatun. Eflatun diye herif kötü olur mu zaten? Sokrates de çok iyi adam. Hazır cevap. Karısı seni haksız yere öldürecekler deyince öldürmekte haklı olsalar daha mı iyiydi demiş. Felsefede zaten bilgelik sevgisi falan diye dolaşmayın. Hine oğlum bunlar. Yaşasalar şimdi lafından sözünden gelir de manitanızı koltuğunuzdan alır gider, ne olduğunu anlayamazdınız. Ona göre siz de yavaş yavaş argümanlarınızı geliştirin, aklınızı başınıza toplayın. Bugün böyle sert gittik, sert de bitsin. Haydi kendinize iyi bakın.